Yargıda bomba gibi bir sezon finali bizi bekliyor. Yaşanacak olaylar ve şok senaryolar herkese ekranları kilitleyecek. Ilgaz gerçekten öldü mü? Bu konuyla ilgili sezon finali bölümünde izleyeceğimiz bomba senaryo ve müthiş detaylar bölüme damgasını vuracak. Ilgaz'la ve yaşanan bu olayla ilgili herkesin merak ettiği senaryo ne? Ceylin bu durumdan nasıl kurtulacak ve nelerle karşılaşacak? Bu konuda büyük sürprizler yaşanacak. Ömer ve Turgut Ali'yi bekleyen büyük sürpriz ise herkesi şaşkına çevirecek. Öte yandan önümüzdeki bölümde çok önemli bir başka karakterin dizideki son bölümü olacak. Birazdan anlatacaklarımın her saniyesini, her detayını dikkatli dinleyelim. Hemen başlayalım. Yargı dizisi 7 Mayıs Pazar günü sezon finali bölümüyle ekranlara veda edecek. 10 Eylül Pazar günü ise 3. sezonuyla yeniden Kanal D ekranlarında olacak. Dizinin 3. sezonunun olacağını duyurmuştuk ve bu konuyla ilgili resmi açıklama da geldi. Yeni sezonda heyecan dolu olayları yenileri eklenecek. Önümüzdeki bölümün son final sahnesi ise fazlasıyla şaşırtıcı bir şekilde bitecek. Peki Ilgaz Kaya gerçekten öldü mü? Bu senaryonun perde arkasında neler var? Şimdi ilk olarak bu konudan başlayalım. Normalde Yargı dizisi 2 sezonluk planlanmıştı ve eğer bu sezon final yapılsaydı muhtemelen Ilgaz gerçekten ölecekti. Fakat 3. sezonun olması demek bir bakıma Ilgaz'ın yaşaması demek. Kısacası Ilgaz ölmedi ve yeni sezonda rollerine devam edecek. Peki tüm bunlar nasıl oldu? Üstelik cenaze sahnesi bile çekildi. Bu konuda akıllara Poyraz Karayel dizisi geldi. Bilenler bilir. Poyraz karakterinin cenazesi yapılmıştı fakat ölmemişti. Şimdi de buna benzer bir durum Ilgaz karakteri için yapılacak. Fragmanda Ilgaz'ın Ceylin'e evlenme teklifi ettiği sahne ise Ceylin'in hatırladığı geçmişteki bir sahne veya hayali olarak gösterilecek. Bu sahnenin devamında bu ikili deniz kenarında da göreceğiz. Peki Ilgaz'ın yaşıyor olmasının perde arkasında neler var? Şimdi bu konuya açıklık getirelim. Sonrasında ise diğer bomba sürprizlerden bahsedeceğiz. Her şey Ömer'in istediği gibi ilerledi. Aynı şekilde bunu yapmaya mecbur kalan Turgut Ali için de işler istediği şekilde ilerledi. Hatta Ömer çok ince bir planla önceden de bahsettiğimiz şekilde tüm suçu Ceylin'e yıkmak istedi. Fakat aklı olan herkes Ceylin'in Ilgaz'ı öldürmeyeceğini çok iyi biliyor. Tıpkı Derya ve Metin Amir gibi. Öte yandan Ceylin'in bir başkasını değil Ilgaz'ı öldürdüğü kanıtlansın diye Turgut Ali Ömer'e Eyüp'ün bıçaklandığı mekanın adresini gönderdi. Ve Ömer mekanı temizleyip Eyüp'ü alarak oradan uzaklaştı. Üstüne bir de Eyüp'ün hayatını kurtardı. Böylece Ceylin'in bir başkasını öldürmediği kanıtlandı. Aslında Eyüp'ün kurtulması ileriki zaman için Ceylin ve Parla açısından olumlu bir olay oldu. Çünkü Ilgaz'ın yaşadığı ortaya çıkınca bu durumdan da yırtmış olacaklar. Ayrıca yine Turgut Ali ile Ömer'in planıyla Ceylin'in kıyafetleri yok edildi. Çünkü üzerinde Eyüp'e ait kanlar vardı. Böylece Ömer'in kurguladığı Ceylin'in Ilgaz'ı öldürme planında önemli bir aşama kaydedildi. Ceylin'in bu durumdan nasıl kurtulacağını birazdan geleceğiz. Her şeyden önemlisi ise Ilgaz'ın büyük planı. Eğer tüm bu yaşananlar Ilgaz'ın rüyası değilse ki öyle olursa çok saçma olur, olayın perde arkası şu şekilde. Eren Ilgaz'ı çöp konteynerinin içinde bulduğunda Ilgaz'ın nabzı çok yavaş atıyordu ve ilk iş ambulansa bindirildi. İşte asıl bomba detayı bu noktada başlıyor. Ne olduysa ambulansın içinde oldu. Çünkü bu sahne yarıda bırakıldı ve sonrasında Ilgaz ölmüş gibi bir senaryo başladı. Muhtemelen Ilgaz ambulansta zor da olsa kısa bir süre kendine geldi ve Eren'e herkese öldüğümü söyle tarzında bir cümle kurarak kendisinin bilerek öldü olarak gösterilmesini istedi. Bunu sadece Eren biliyor ve Ilgaz'ın planı üzerine kimseye söylemiyor. Bu sahneyi ilerleyen bölümlerde flashback olarak izleyeceğiz. Aynı şekilde cenaze sahnesi de Eren'in ayarladığı ve herkesin Ilgaz'ın öldüğüne inanması için düzenlenen bir sahneydi. Ailesi ve özellikle Ceylin için çok acı veren bir durum olsa da Ilgaz bunu yapmak zorundaydı. Peki ama neden? Şimdi gelelim diğer bombalara. Evet, Ilgaz ölmedi, yaşıyor dedik. Zaten ölecek olsaydı ölüm sahnesi mutlaka gösterilirdi. Eren ambulanstan inerken sakin kalamazdı, adeta yıkılırdı. Morgda cesedi gösterilirdi ve hatta Metin Amir ve diğerlerinin Ilgaz'ın cesedini bir türlü görememesi de Ilgaz'ın ölmediğinin bir başka sinyalleri oldu. Ilgaz'ın ve Eren'in asıl amacı olaydaki tüm gerçeklerin ve bu işe bulaşanların kurduğu tezgahı ortaya çıkarmak. Öldü gibi gösterilerek Ömer'in ve Turgut Ali'nin hata yapması beklenecek. Böylece herkesin maskesi yavaş yavaş düşecek. Eren de Ilgaz'ın isteği üzerine tüm bunlara inanmış gibi yaptı ve hatta bilerek dosyadan çekildi. Kısacası Ilgaz'ın kendini öldü gibi gösterme planıyla Ömer ve Turgut Ali'nin planları ortaya çıkacak. Ayrıca Turgut Ali Haluk'tan talep ettiği parayı alacak ve böylece kızı da kurtulmuş olacak. Yani Ilgaz bir bakıma bu planla Turgut Ali'nin kızını bile kurtarmış olacak. Öte yandan sezon finali bölümünde Turgut Ali karakterine veda edeceğiz. Önümüzdeki bölüm bu karakterin son bölümü olacak ve belki de kızının tedavisi için Almanya'ya giderek dizideki macerasını sonlandırmış olacak.
Ilgaz'ın yaşadığı ise bir ihtimal önümüzdeki bölümün final sahnesinde gösterilebilir. Eğer gösterilmezse tıpkı geçen sene olduğu gibi bu senaryo 3. sezona kalmış olacak. En azından Ilgaz'ın kesin olarak ölmediğini biliyoruz. Senaryonun bu şekilde yazılması ise başarılı senaristimizin herkesi şaşırtma ve ters köşe yapma gücünden kaynaklanıyor. Peki tüm bunlar olurken Jael'in içinde bulunduğu bu zor durumdan nasıl kurtulacak? Jael'in geçtiğimiz bölümde 3 büyük şokla karşılaştı. Birincisi Parla'nın Eyüp'ü bıçaklaması ve Jael'in bu suçu üstlenmesi, ikincisi Ilgaz'ın ölüm haberi, üçüncüsü ise Ilgaz'ı öldürmekle suçlanması. Tüm bunlar Jael'ini adeta büyük bir yıkıma uğrattı. İlk olarak Eyüp ölmediği için Jael'in ve Parla bu durumdan yırtmış olacak. Ilgaz konusunda ise Jael'in bir yandan Eren'le bir yandan da Yekta ile işbirliği içinde olacak. Özellikle Yekta'nın Jael'in avukatlığını yapması ve olayla ilgili kritik detayları çözecek olması Jael'in için büyük bir destek olacak. Nereden nereye dedirten Yekta ve Jael'in ilişkisi sürpriz gelişmelerle izleyicilerin beğenisini kazanacak. Ayrıca bu olayda Özkan Savcı'nın da Jael'in işine yarayacak şekilde kritik hamleleri olacak. Elbette Jael'in bu durumdan kurtulması ve bu şoku atlatması kolay olmayacak. Aksine çok zor olacak fakat sonuç olarak başarıya ulaşılacak. Jael'inden yapması beklenen en önemli hamle ise Ilgaz'ın vurulduğu saatte başka bir yerde olduğunu kanıtlamak. Bu konuda ince bir detay var. Jael'in yeşil ceket ve pantolonu aldığı mağazanın kamera kayıtları bu durumu kanıtlayabilir. Ayrıca Jael'in kullandığı arabanın mobese kayıtları da önemli bir gelişme olabilir. Tüm bunların haricinde çok önemli bir detay daha var. Ömer, Jael'in bulaştığı Eyüp olayının üstünü örtmek için elinden geleni yaptı. Böylece Jael'in Ilgaz'ı öldürmüş gibi gösterecekti ve şimdilik başarıya ulaştı. Fakat kimsenin hesaba katmadığı bomba bir detay daha var. O da Jael'in ofiste saksıya sakladığı bıçak. Jael'in bu bıçakla Eyüp'ün bıçaklandığını, Ilgaz'ın durumuyla bir alakası olmadığını kanıtlamak için kritik bir koz elde edebilir. Yeni bölümde veya 3. sezonda bu konuyla ilgili kritik gelişmeler bizi bekliyor olacak. Jael'inden bu süreçte tüm yaşananları ve her kritik detayı Yekta ile ve Eren'le paylaşması beklenecek. Böylece kendisine düzenlenen bu kumpastan yavaş yavaş sıyrılmaya başlayacak ve tüm dengeler yeniden değişmeye başlayacak. Şimdi gelelim diğer sürprizlere. Metin Amir'i Ilgaz'ın cenazesinde göremedik. Muhtemelen morga girmeden önce geçirdiği kriz sebebiyle kontrol altında tutulacak. Yeni sezonda ise Metin Amir'in yeniden amirliğe dönüşünü izleyebiliriz. Öte yandan önceki videolarımızda Jael'in hamileliği ile ilgili kritik detaylardan bahsetmiştik. Belki de sezon finali bölümünde bu konuda sürpriz bir gelişme yaşanabilir. Jael'in tam da bu süreçte hamile olduğu ortaya çıkarsa bu durum Jael'in için yeni bir dönemi başlatacaktır. Son olarak şunu söyleyelim. Önümüzdeki sezon finali bölümünün son sahnesi tüm izleyicileri şaşırtacak ve yeni sezonu büyük bir merakla iple çekmesine sebep olacak. Bu sahne yeni ve heyecan dolu olayların başlayacağının bir göstergesi olacak. Yeni videolar gelmeye devam edecek. Kaçırmamak ve anında haberdar olmak için kanala abone olup bildirimleri mutlaka açalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.